Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Öncelikle hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Dünkü videomla ilgili yorumlar aldım. Özellikle erkeklerden tek taraflı hareket ettiğimi söylüyorlar. Bırakın da bu konuda biraz pozitif ayrımcılık yapalım. Siz toplumda namusu temsil edenlerden değilsiniz. Erkekte elinin kiri. Namusumuzu iki paralık ettin sen. Söylenilen bir erkek duydunuz mu? Kadınlara söylerler. Kadınları korumadan yana söylediğim öneriler. Her erkek bunu yapıyor demedim zaten. Kız babası olunca çok farklı düşünürsünüz. Benim söylediklerimin iki katı dedektiflik yapan insanlar gördüm. Bir arkadaşım, ben seni severim, biraz hovardadır kız babası olduğu halde. Damadı 10 yıl önce yurt dışına kaçmış, paraları toplamış, kaçmış. Kızını da bırakmış, çocukları da. Damadının peşindeydi. Hatta çocukluk arkadaşım beni izlemeye gelmişti. Arkadaşıma silah çekmişti. Evet, damadına benzettiği için. Sonra demişler ki ya ne yapıyorsun? Şeniz Hanım'ın arkadaşı, o çocukluk arkadaşı. Ya çok benziyordu. Hala onu arıyordu mesela. Ben burada belki bir izdivaç yapacak bir insanı uyarıyorum. Şimdi özel şirketler var. Gelecekteki damadınızı nasıl tanıyabilirsiniz diyerek bir miktar ücret talep edip gelecekteki damadın borcu var mı yok mu onu gösteren firmalar var. Kişiyle ilgili bütün bilgileri karşı tarafa veren firmalar var. Amerika'da zaten vardı. Park cezalarına kadar her şeyi gösteren datalar var. Kişisel bilgilerini alabiliyorsunuz. Kişilerin adreslerini, kullandığı ikinci isimler, üçüncü isimler, ceza ödemiş mi, içeriye girmiş mi, cezaevlerinde geçirdiği süreye kadar yazıyor. Bilişim suçları ile ilgili bir araştırmamız vardı. Uluslararası düzeydeydi bu. Dolandırıcılıkla ilgili birçok kadın bana bu konuda başvurmuştu. Hala sosyal medyada arkadaşlıklarım olan insanlar bunlar. O sebepten tanıştığımız insanlar. Romantik dolandırıcılar bu kadınların parasını alıyordu. Afganistan'da Amerikalı bir asker gibi göstererek. Ya bu İrlanda'daki kadın da olabiliyordu, Amerika'daki kadın da olabiliyordu. En sonunda çıkan da araştırmalarımızın sonucunda kişiler Nijerya ya da Liberya bandıralı dolandırıcılar oluyordu. Hiç alakası olmayan kişi, siyahi vatandaşlar, siyahi dolandırıcılar oluyordu. Empati kurma işinde de şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi kızınız, kendi bacınız olsa iş değişiyor mu yani? Bu alınganlığı neden gösterdiklerini erkeklerin anlamakta güçlük çekiyorum. Birçok erkek videomla ilgili dönüş yapıp şu şekilde konuşuyor. Ya hemen paraya atıyor. Çünkü parası olmayan insan bunu alınganlık yapıyor. Tabii paralı erkek sizin için dürüsttür değil mi? Dürüst erkek dediğiniz paralı erkektir. Ya da bir kadın şöyle dönüş yapıyor. Şeniz Hanım hiç para konusundan bahsetmiyorsunuz. Zaten bu anlattıklarım senin paranı, canını, malını, ırzını, namusunu korumak için. Anlattıklarım bu zaten. Her şey para değil ki. Paradan daha önemli bir şeyin yok mu senin? Kaybedeceğin daha çok şeyler var senin. Duyguların, inandığın değerlerini kaybedebilirsin. Tanıdığım birçok insan var bu konuda yaralanmış, sabitlemiş kendini, yaşamını öyle sürdürmüş. Hayata küsmüş, kandırıldığı, dolandırıldığı için. Bir de konum mu atayım ya? Şu kişi gidin görün diye. Ya bu tür insanlar gördüm. Diyorum ki sizin bir ömrünüze mal olacak, sizi son derece üzecek, sıkıntıya sokacak şey paradan çok daha değerli. Parayı kaybedebilirsin, yerine getirebilirsin. Ama o duygular aynı şekilde düşüncelerini kuramayabilirsin. Aynı şekilde aynı duygularla bir daha başka bir insana yaklaşamayabilirsin. Bu kaybettiklerin daha kötü. Senin için bir evrimlenmedir, kabul ediyorum. Ama bazı insanlar gerçekten bu acıyı kaldıramıyorlar. Adam evli, yıllarca bu şekilde gitmişler. Daha sonra evli olduğunu falan söylemiş. Ama kadın yitirilmiş duygularla kalmış ve bir daha da hiçbir erkeğe güvenmediği için bütün insanlardan tamamen kendini soyutlamış. Yaptığı tek şey işine gidip gelmek. Hayatına kimseye almamış, hiçbir erkeğe yer vermemiş. Tamamen hayata küsmüş yani. İkili ilişkiler artık onun için tamamen bitmiş. Bir insanın hayatına mal olacak şeylerden bahsediyor. Üzücü, çok kötü. Gerçekten araştırmacı olun dediğim, gidip de işte çevresine sormayın. Mesela Anadolu'da şöyle bir şey vardır. Bir kızı birine verecekleri zaman aile arasında bir karar verildi. Biriyle evlenecek kız. Soruşturmayı çevresinden başlarlar. İşte ailesinin, tanıdıkları, komşularından.
Ve bir tanesi de çıkıp söylemez kötü diye. Böyle araştırma olmaz ya. Bu şekilde araştırmaktan bahsetmiyorum. Çünkü insanlara sorduğunuz zaman şöyle derler. Bilmiyorum ki, kötülemek de istemedi sonuçta bir izdivaç. Ya kardeşim, bu adam, bu kadın ya da her kimse araştırdı. Bir yuva kuracak. Sizin söylemediğiniz şey o insanın bütün bir ömrüne, bir hayatına mal olabiliyor. Kötü bir evliliğin sonuçları var ya, insanın hayatını bitirebiliyor. Bunun üzerinden gidiyorum. Ya adam şunları saklamış dedim. Yani dürüst erkek bulmak derken hani böyle alaycı yaklaşanlar var. Nerede? Hadi göster bakalım. Anlat da görelim. İzle videoyu. Ondan sonra diyor ki tek taraflı yaklaşmışsın. Ben gördüklerimi söylüyorum. Sen öyle olmayabilirsin. Mesela diyorum ki terk edilenlerle ilgili bir video yapıyorum. Denerse Ekim'e, denmezse Kasım'a. Anladınız mı? Böyle diyor. Veya işte ben boşadığım karının topuğuna bakmam. Hadi oradan be. Bir de ağlıyorsun. Topuğuna bakmazmış. Ondan sonra giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir Şeniz Hanım. Ya sen otur bir videoyu izle. Her işimiz böyle arkadaş bizim. Her işimiz. Hiçbir şekilde bir şey izlemeden o konuda kendi kendine oturur yorum yapar. Başlığı gördü ya. Tamam, bitti. Her olayı böyle. Kitap okumaz. Orada yazanın üzerinden gider, olduğu gibi inanır. Ya bir kişi de çıkıp demez ki ya kardeşim bu yanlış, bu doğru, bu eksik. Dünyanın en kötü şeyi ne biliyor musunuz? Eksik bilgi. Eksik bilgiye sahip olmak kadar kötü bir şey yoktur bu dünyada. Adama diyorsun ki, anlatıyorsun. Bir arbede çıktı orada falan. Ne ya? Beni de mi döveceksin? Anı mı demek istedin? Sürekli alt mesaj verildiğini zannediyorlar. Adam diyor ki ya bu beni anlatıyor. Şimdi ben bir paylaşım yapıyorum. Normalde sosyal medyada da paylaşım yaptığımda o anki o ruh haline sahip olduğumu düşünüp burada beni mi anlatmaya çalıştın? Hani sen böyle bir ruh haline sahipsin, ben böyle dedim ondan mı? Bana mı demek istedin? Bana mı gönderme yapmak istedin? Ben hiçbir kadında böyle bir alınganlık görmedim. Örneğin beceriksiz erkekler diye bir şey yaptım. Erkekler beceriksiz demiyor orada. Beceriksiz erkekler. Sen niye alındın ki? Orada bana tutmuş diyor ki Şeniz Hanım, ben demek ki o tuşa basıp size abone olmakla hata yapmışım. Bütün erkeklere böyle dediniz. Ya yürü git o zaman. Yürü git. Sen daha izlemesini bilmiyorsun, dinlemesini bilmiyorsun. Beceriksiz erkek ayrı bir şey. Erkekler beceriksiz demek ayrı bir şey. Sen daha Türkçeyi bilmiyorsun. Bu başa eklenen bir sıfattır. Sıfat. Sen niye üstüne alındın? Demek ki beceriksizsin ki üstüne alındın. Her işimiz böyle arkadaş. Arada dediniz ki erkekler böyle dediniz. Niye sen alkol havuzunda mı yüzüyorsun alındın? Ha? Sen böyle mi dedin ya kadına ki buna alınıyorsun? Baktım tek taraflı hep erkekleri kötülemişsin. Sen öbür videolarımı izlememişsin demek ki. Sen bir videoda takılıp kalmışsın. Bana bir soru soruluyor, ben açıklama yapıyorum. Dedim ki hatta kız babası ol, bunun iki misli araştırma yaparsın. Dünyayı yıkıyorsunuz. Gerisi kızım olsun, kızım hariç, anam bacım kızım. Gerisi mafiş. Öyle bir şey olamaz. Ben burada gördüklerimi de, yaşadıklarımı, tecrübelerimi, insanlarla birebir iletişimdeyken bana aktarılanları size aktarıyorum. Doğru olmayan bir şey yok. En ufak bir şekilde yok. Gördüklerim neyse burada size aktarıyorum. Sinirlendirmeyin beni. Her şeyden bir şey alıyorlar ya. Sinirlendirmeyin. Dost elinden gel olmazsa barılmaz. Rızasız bahçelinin gülü denilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy 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 yar. Yol gizli gizli, yol gizli gizli. Gönülden gönüle gider yaroy 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 yaroy.
Finali siz yapın. Nasıl harika bir koron bu.